Aleykümselam, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine bilgilendirme akşamı. Ya, astral böcekler, astral seyahat, güzel kaos bilgileri veya kaos bilgileri veya şaşırtıcı bilgiler değil bizimkiler. Anlatmak. Onları da arada sırada veriyoruz ama asıl öğrenmemiz gerekenleri vermeye çalışıyoruz biz. Ders mahiyetinde. Anlatma. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu akşamki konumuz kurban, mağdur, yargılama, sahte benlik. Yani bunlar nedir? Bizi nasıl etkiliyor? Sahte benliği olmayan var mı arkadaşlar? Bakın. Misafirlerim son. Aleykümselam, hoş geldiniz. Sahte benliği olmayan var mı? Sahte benlik nedir bilen var mı? Kurban, mağdur, yargılama. Bunun insanın kendisine verdiği zararı bilen var mı? Yaşıyoruz ama psikolojik bir hayattaymış gibi, yani psikolojik diyoruz, geçiyoruz. Psikolojik denilen işler nedir? Yine konumuzu tıp alanına, din alanına, uzmanlık alanlarına girmeden kendi çalışmalarımızda, deneyimlerimizde karşımıza çıkan sayısız sonuçların değerlenmesi olarak anlatıyoruz. Yani bu konu, yani egomuzun biyoenerjik sorunlarından olduğu için biyoenerjik olarak anlatmayı uygun gördük. Başımıza bela, kurban, mağdur, yargılamak, sahte benlik. Sahte benlik olarak ayrıca anlattık ama bunların içinde anlatacağız şimdi. Evet, anlatmaya başlayalım. Sahte benlik. Anlattık. Önceki videolarımızda görebilirsiniz. Bunu özet yaparak birbirine bağlıyoruz. O yüzden tanıtmaya çalışıyoruz. Bunu biyoenerjik olarak anlatıyoruz yine dediğimiz gibi. Sahte benlik birisinin kendisi olmama durumu. Yani ikincil karakter olarak anlatmıştık biliyorsunuz. İkincil karakteri. Normal benim bir ruhum var, egom var, bir yaşamım var ama ben kendime başka bir yol, kendimi başkaymış gibi gösteriyorum. Kendime başka bir karakter çiziyorum, öyle gösteriyorum. Öyle yaşamaya çalışıyorum ve öyle gösteriyorum. Kimse benim içimi görmesin diyoruz. Birinin kendisinin kim olduğu yerine diğer insanların kendilerini yaptığı tanımlamalar. Yani ona göre davranıyor. Kendisinin kim olduğu içinde kapatılmış, gizli ama sahte benlik maskesi olarak gösterdiği kişi karşıdaki kişilerin kendisinin ne olduğu, neye göre davranması gerektiğini gösteriyor. Sahte benlik. Onlar diyoruz. Sahte benliği olmayan var mı diyoruz. Kimisi gerçek benliğini korkarak gizler, kimisi kendisini daha büyük gösterir, kimisi. Yani sahte benliğin, maskenin sayısı sınırı yoktur diyebiliriz. O yüzden diğer insanların gözünde olunması istenen şeyin nasıl algılandığına göredir sahte benlik. Herkes bir ölçüde bu oluşturduğu karakterin özelliğindeki maskeyi taşır arkadaşlar. Hangi karakterdeyse o maskeyi taşır. Yani biraz kendini bulan insanlar, biyoenerjiyle, farkındalık, tek kelimeyle farkındalığı bulan arkadaşlar şöyle bir dışarı çıktığı zaman kimlerin maske taktığını, yani sahte benlikle gezdiğini, kimlerin normal iç yapısıyla gezdiğini, açık alenen gezdiğini görebilir, anlayabilir. Bunu alenen anlayabilir ama farkındalığı kapalı olan insanlar bunu algılayamaz. Gerçek benliğini ne kadar gizli, kendi benliğini ne kadar gizli, görünmez kılarsa kendisinin sahteliğini o kadar zorlayıcı duruma getirir kişi. Yani kendi benliğini kapatır, sahte benliğini o kadar dışarı vermeye çalışır. Ben buyum, buna göre hareket edin, siz beni böyle bilin diyerek. Yani ne olur? Kişi narsist, bakın egoistliktir bu, narsistliğe doğru döner. Narsist olmak kişinin kendisini asla tatmin etmez. Bakın narsistlikte kişi asla tatmin olmaz. Onun için sıradan bir olaydır bir nevi. Sahte benliğin hareketleri asıl benliği tatmin etmez. Şimdi psikolojikteki terimlere ve anlatımlara girmiyoruz. Onlar kendi uzmanlık alanlarında. Biz karşılaştığımız durumları anlatıyoruz dediğimiz gibi. Sahte benliğin özelliği ifade ettiği korkudur arkadaşlar. Evet, altında korku yatar. Ne demiştik önceki anlatımlarımızda? İnsanoğlu korkuyu sonradan deneyimler. Çünkü bebekler üzerinde birçok alıştırma ve deneyler yapmışlar. Korku sonradan nedir? Fiziksel olarak
Aman ona dokunma, aman bunu yapma, şşt, şşt, seslerle, hareketlerle insanlar baskılanarak belli bir kalıpta yaşamaya zorlanmaktadır. Bu kalıp aileden itibaren başlar. Maalesef ki aileden itibaren, bebeklikten itibaren başlar. Sistemsel olarak başlar. Ailenin baskıladığı alan neyse o çocuk da o alan içinde yaşamak zorunda kalır. Aile bilgisizse o bilgisizlikte. Aile kötüyse o kötülük içinde maalesef yaşamaya tutunmaya çalışıyor çocuklarımız. Benliğin maruz kaldığı, yani asıl benliğimizin maruz kaldığı kuruntulu, endişeli, evhamlı, korku içerisinde huzursuz ve kaygılı hissetmesidir. Bu maruz kaldığı durumlar. Daha sonra nefretini direkt açığa vurma olasılığını önler sahte benlik. Direkt açığa çıkarmaz. Şimdi aile ortamındadır. Aile ortamında bulunduğu ortamda bir tetikleyici vardır. Bir anne unsuru vardır, bir baba unsuru vardır, bir abi unsuru vardır, kötü veya aşırı baskıcı. Bu çocuk her o aile içine, o eve girişinde bu tetikleme gerçekleşir. Bu tetiklemeden kurtulamaz. Bakın yolunu da bulamıyor. Birçok çalışmalar bize olarak diyoruz. Tabii diğer psikolojik demiyoruz. Yolunu da bulamıyor. Çünkü o şeyden, sahte benlikten çıkamıyor. O sahte benliğini kendisini zırh olarak kapatabiliyor. Kendisini koruyan bir kalkan olarak, kendisini farklı bir sistem olarak kapatabiliyor. Bunun sonucunda ne oluyor o kişi? Dışarı çıkarsınız, bir bakarsınız. Oğlum falanca gruba katılmış. Kızım şöyle giyiniyor, şuraları da görmüşler. Oğlum şu saç tipini geliştirmiş, sakal bırakmış, saçları arkaya atmış, at kuyruğu yapmış. Nasıl günümüzdeki görüyorsunuz televizyonlardaki durumlar yoluna gitmiş. Bakıyorsunuz kızım başka bir saçma sapan duruma girmiş gibi baskılardan yırtmak için sahte benliğin arasında kendisini bulmaya çalışıyor insanlar. İşte o ortamda kurtulmak için o sahte benliğe doğru çıkmaya başlıyorlar. Artık kendi benliğini öyle baskılıyor ki kendi yaşamını sahte benliğe doğru zorlamaya başlıyor. Sahte benlikte o kişiye tat vermediği için, zevk vermediği için, acı verdiği için kişi kendi benliğini söz geçiremediği için artık o sahte benliğin altındaki negatif egosal oluşumlar onu içten içe devamlı yiyor. Neden yiyor? Çünkü o sahte benliğin kapatılması karanlık enerjidir. Negatif enerjidir. Kendi oluşturduğu negatif, durağan enerjidir. O enerjiyle anında kendisini kapatır, bir zırh gibi o korkuysa korku durumuna geçer. Öfke ise öfke durumuna geçer. O öfke, korku, endişe durumları vücudunda farklı fiziksel rahatsızlıklar olarak kişide ortaya çıkmaya başlar. Bunu bir türlü kurtaramaz. Doktora gitse, nereye giderse gitsin kurtulamaz. Neden kurtulamaz? O sahte benlikten çıkması lazım. Tabii onu da uzmanlar anlatırlar. Her şeyin bir uzmanı vardır biliyorsunuz. O uzmanlar anlatırlar, yol göstermeye çalışırlar, yardım etmeye çalışırlar insanlara. Biz bu oluşan olayların nasıl, ne durumda biyoenerjik olarak insanın ne demiştik? Bir fiziksel bedeni vardır, dünyasal. Bir de onunla iç içe olan astral yani ruhsal bedeni vardır. Biz ruhsal astral beden kısmını anlatıyoruz. Şimdi bu sahte benlikte insanlara bazı mesajlar verilir. Dediğimiz gibi giyiminde, hareketlerinde, dolaştığı yerlerde, ne bileyim katıldığı toplantılar, dernekler, her neyse kendisini oralarda bulmaya çalışır. Düşüncesi nasıl göründüğü değil, nasıl ilgi çektiğiyle ilgilidir. Yani bilinmek ister. Artık o içindeki o enerji, egosal enerji öyle duruma gelir ki negatif ego ben der. Bakın ben. O negatif ego ben demesine karşılık aldığı enerji kendi benliği de bu sefer negatife dönmeye başlar. Yani sahte benlik enerjisi bedeninden enerji çekerken bu sefer ego artık başa çıkamaz. Artık ben de der bu enerjiden besleneyim. Başa çıkamaz çünkü. O da ben demeye başlar. O ben egoist duruma geçirir. Arkasından narsistik, arkasından egonun sınırları yoktur biliyorsunuz. Kendisine dikkat çeker. Çünkü kendi benliğinden uzaklaşmaya çalışır dedik. Artık kendi benliğinden uzaklaşmaya çalıştıkça bu benliği ego oluyor. Bu da kendi benliğini de çıkarıyor bulamayınca maalesef negatif, sahte benliği ilerleyen zamanda artık o da onun enerjisinden beslenmeye başlayacaktır.
Kişi benliğini eylem ve hareketlerine yansıtmazsa sahte benlik daha da güçlenir. Evet, ego ne yaparsa yapsın kişidedir olay. Yani biz bu bedenin bir görevlisi olarak, yani bilinç olarak biz bu bedenin yöneticisiyiz. Biz bir şey A yoluna gitmek istersek A yoluna gidiyoruz. B yoluna gitmek istersek B yoluna. Ama içsel sistemimizi, ruhsal sistemimizi dinlediğimiz zaman o doğru olana ulaşırız. Ama ruhsal sistemimize ulaşmadan önce ilk önce şu fiziksel ve benlik durumunu aşması gerekir insan. Ne demiştik her zaman? İnsan ne yaparsa yapsın fiziksel olarak ayakta durmak zorundadır. Ondan sonra vücudunda bir kırık var, çıkık var, parçalama var. Bu kişiye ne söyleyebilirsiniz ki duygusal, egosal, ruhsal o kişi onunla değildir. Buradaki çektiği acıyla ilgilenir. İlk önce kişinin acısının sona erdirilmesi gerekiyor. Ondan sonra farkındalığını uyandırılması gerekir. Yani sahte benliğini sonra erdirecek olay farkındalık ve idraktir. Beden sağlam olduktan sonra bu kişi, hani anlatmıştık ya, Matrix filmindeki gibi mavi hapı alırsan uyumaya devam, hayatına devam. Kırmızı hapı alırsan uyanmaya adaysın, uyanmak istiyorsun demektir. Hayat bundan sonra başlar. Mücadele bundan sonra başlar demiştik, kendini tanıma. Burada bu kırmızı hapı almayı kabul etmiş oluyorsunuz. Ya farkındalık. Evet, ben bu sahte benliğin sisteminden kurtulmak istiyorum. Ben hayat amacımı öğrenmek istiyorum. Durumuna geçmiş olmak yani idraktir. Anlamaya başlarsınız. Bunlar da tabii bilgiden, gerçeklikten geçer. Farkındalığı aldığınız zaman artık bilgilere açıksınızdır. Bu tür sahte benliği olan kişiler maalesef arkadaşlar karanlık varlıklar tarafından, astral varlıklar tarafından, astral böcekler dediğimiz ama artık bu kişi sahte benliğini olanca gücünü kullanmaya başlarsa artık böcekler zaten kendi görevini yapar da böceklerin üstünde zeki varlıklar tarafından kolayca manipüle edilebilir. Onların oyuncağı olma durumuna dahi gelir. Neden? Çünkü kişi kendisini karartıyor. Kendisini egosunun, negatif egosunun enerjisine hapsediyor. Kendisini bir nevi kendisini unutmuş, kendi benliğini unutmuş. Bir karanlık varlık bunu tespit ettiği zaman onun için işler daha kolay olacaktır. Yani kişi bu sahte benliğiyle kurtulmadıktan sonra battıkça batar diyebiliriz yani. Kurtulması gerekiyor, uyanması gerekiyor. Farkındalık ne yapar? Bu örtüyü, sahte benliğin karanlığını kaldırması gerekiyor. Bu da kişinin kendisindedir. Bakın ne öğrenirse, ne kitap okursa, ne deneyimlerse, ne kursa giderse, ne yaparsa yapsın, bu sahte benliği neden oluşturduğunu bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım, yargılama. Kaç kişi kendisini yargılamıyor? Evet, birçok kişi kendisini yargılar. Yaptığından ötürü. Bir sürü laf sayar. Ah eşek kafam yapmasaydım. Ben aptalım, ben salağım. Şimdi ben aptalım, ben salağım diyen kişi kendi bedenine zulmetmiş olur. Ne demiştik? Göğüs kafesinin altındaki olan solar çakra, göbek deliğinin üstünde göğüs kafesinin altında olan deniz anası görünümlü varlık bu kişileri çok sever arkadaşlar. Kendisini feda eden, kendisinden uzaklaşan, kendisine zulmeden, kendisinden nefret eden bir kişiyi bu tür varlıklar çok seviyor. Ve yerleştikleri zaman da kolay kolay çıkaramazsınız. Siz ne diyor biliyor musunuz? Neler söylüyorlar? O kendisini istemiyor ki senle karışıyorsun diyorlar. O yüzden ona göre lütfen algılayalım. Siz kendinizi sevmezseniz siz dediğiniz bu beden değilsiniz bakın. Bu beden içinde olan bir bilinçsiniz. Sistemi kullanan bir yöneticisiniz. Bu yönetici bu beden istemezse bu bedeni kullanacak başka bir enerji dolar. Derhal yerini alır. Evren sistemi boş bırakmaz. Siz kullanmazsanız başkası kullanır. Ama yükünü ve acısını siz çekersiniz. Evet, yargılama birçok kişinin dedikoduyu sevmesinin nedeni sahte olanı tanımlamasıdır. Şimdi dedikodu genellikle kötü şekilde, kötü niyetli eleştiri başkalarını yargılama amacını taşır dedikodu olarak. Şimdi biriyle ilgili olumsuz bir yargıda bulunursanız, yargılıyorsunuz karşı tarafı, ahlak üstünü hissettiğiniz egolar güçlenir. Ne diyor sistem? Kur'an-ı Kerim'de söyler. Yargılamayın, kınamayın, gıybet etmeyin. Şimdi karşı tarafı yargılıyorsunuz. Neye göre? Neyi gördünüz? Peygamberimizin hadisi vardır. Sen ona hırsız diyorsan, sen ona kötü diyorsun ama onun yaptığı tövbelerinin
biliyor musun? Bilmiyorsanız yandınız. Onun çektiği ağırlığın, negatif ağırlığın bir kısmı sizde kalır. Ona göre dilinizden çıkan veya düşüncenizden çıkan sözlere dikkat edin. Biriyle ilgili olumsuz bir yargılamada bulunursanız dediğimiz gibi bunun bir de karşılığı olacaktır. Dönüşü olacaktır. Bilmediğiniz bir yargılamaya girmeyin. Bu nedir? Bir zandır. Bu nedir? İlerleyeni daha ilerisi bu bir iftira durumuna geçer. Yargılama. Mesela korku her türlü ortamda tehdit edilme, güvensizlik algısı oluşturmak için manipülasyon aracı. Yani korku dedik ki bebeklikten itibaren gelişmeye başlar. O baskı içinde yetiştiriliriz. O baskı içinde aile içinde, o baskı içinde devlet içinde, o baskı içinde okul içinde, o baskı içinde mesleki iş alanı içinde, o baskı içinde yetiştiriliriz. Tabii korku buradaki bazı olaylardan sonra gelir. Tabii o baskı içinde yetiştiriliriz. Korku insanları yaşarken tehdit altında ve güvensiz hissettiren, ayrıca diğer insanlardan kopmuş gibi hissettiren bir histir. Egosal bir histir. Korku sevgiden sonra en büyük enerjidir arkadaşlar. En büyük enerji. O yüzden negatif enerji, negatif böcek, astral böcek veya varlık olan kişilerde korku var ise bu kişiler bulunmaz bir nimettir karanlık için. Bulunmaz bir nimettir. Korku öyle bir bombadır ki sevgi bombası en büyüktür, yakar ortalığı çünkü ışığıyla, enerjisiyle. Ama korku öyle bir bombadır ki ortalığı kapatır, karartır, yıkar geçer. Korkuya dikkat. Korku, anlattık videolarımızda. Korkunun ne olduğunu bilelim. Ben korkuyorum ama neden? Şimdi korku ne dedik? Bir egodan. Ne kadar ego büyürse korku o kadar büyür. Ne kadar maddi durumunuz büyürse ego o kadar büyür, korkunuz o kadar büyür. Korkunun neden geldiğini bilelim. Korkusuz olun. Ya korku neden korkuyorsunuz? Ölüm. Zamanı gelince ölürsünüz ya. Öleceksiniz ya. Her insan ölecek. Her insan vakti vardır. Vakti ne zaman? Bilemeyiz. Korku eğer bizi yönetiyorsa bakın başımızı kaldıramayız. Korkuya kapılırsak başımızı kaldıramayız. Yani yolda yürürken korkarız, yatarken korkarız, kalkarken korkarız, kapalı bir yere gireriz, korkarız. O zaman biz bu dünyada niye yaşıyoruz? Neden yaşıyoruz? Her tarafımız demir zırhtan giyinsek korkarız. Demirden arabalara binsek korkarız. Ölümün ne zaman geleceği, nasıl geleceği belli olmaz. O yüzden korkmayalım. Soruşturalım, kendimize soralım. Korkuyorum. Neden korkuyorum? Kediden, köpekten. Ne kadar saçma. Fareden, böcekten. Ne kadar? Bu korkuyu neden oluşturdu? Sizin meridyen hatlarınızda tıkanıklık var. Enerji çakralarınızda tıkanıklık var. Sisteminizde tıkanıklık var o zaman. Yani birçok çalışma bunlarla başa çıkabiliyor. Siz yeter ki bu korkuyu yenecek yöntemleri inanın, farkındalığa inanın, kabul edin. Mesela yargılamada ayrılık vardır, kendini aldatma, yanlış algılar, güvensiz insanlar yaratan birçok olumsuzluklar. Bunlar da egoyu besler. Empati eksikliği. Ne demiştik? Empati kendisiyle yüzleşmenin en güzel durumlarından biridir. Empati eksikliği olanlar başkalarını eleştirme, yargılama, suçlama eğilimindedir. Mutlaka empati yapmayı öğrenelim. Karşı taraftaki acı çekiyorsa empati yapmayı bilelim. Karşı taraftaki kişiyle duygu duruma girmeyi bilelim. Empati, ödeşme, empati, affetme, af dileme. Bunu her zaman söylüyoruz. Ödeşme, af dileme, affetme, empati, sevgi. 5 madde söylemiştik her zaman biliyorsunuz. Sevgi, empati, ödeşme, affetme, af dileme. Yüzleşmenin en güzel örneklerinde pırıl pırıl kalırsınız. Yeter ki farkındalıkla yapmayı bilelim. Güvensiz insanlar korku, ayrılık eğiliminde olan karakter özelliklerine sahiptirler. Yani sahte benlik sahibidir. Kolayca etkilenir arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Şimdi yargılamadan kurban rolüne geçelim. Yargılamayı anladık sanırım. Kurban rolüne geçelim. Şimdi kurbanda olayın baş aktörü egodur. Egonun en sık görülen rollerinden biri kurban rolüdür. Egoyu bilen, egonun neler olduğunu, neler yapabildiğini, neler sonuçlar doğurduğunu bir bilse,
hemen uyanır, gözleri açılır arkadaşlar. Ego. Bakın ego deyince ego farklı bir şey biliyoruz. Ruh vardır, ego vardır, bilinç vardır. Ego bedenimizin içindeki programdır. Düşünce enerjisidir. Sistem enerjisidir. Ego ayrı bir akıllı sistemdir. Doğru yanlış bilmez. Kendini var etmeye, yaşatmaya çalışan bir enerjidir. İçimizdeki bir ruh gibidir yani. Ruhun bir yansımasıdır. Egoyu karıştırmayalım. Egonun en sık görülen rollerinden biri kurban rolüdür. Yani bununla neler elde ediyor? Başkalarının sempatisini, acıma duygusunu kazanmaya çalışır. Şimdi eğer şikayet ediyorsanız, kendinize acıyorsanız, öfkeleniyorsanız egonuz güçlenecektir. Şikayet etme bir duygudur biliyorsunuz, şikayet etme. Negatif bir egosal duygudur. Egoya fazla enerji yükler. Egonun çok sevdiği bir durumdur şikayet etmek. Şikayet etmek. Çok sevdiği bir durumdur. Genellikle şikayet etmeyle birlikte oluşan bu duygu öfke duygusuyla da ortaya çıkabilir. Yani şikayette öyle güçlü enerji ortaya çıkıyor ki ego buna bayılıyor. Ama egosu negatiften beslenen kişilerden bahsediyoruz. Hastalığı kimliğimizin bir parçasına haline getirmek en güçlü kurban egosudur. Şimdi bazı kişiler hastalanabiliyor biliyorsunuz. Bu hastalıklar altında diyoruz ya hastalık hastası. Bu o kişinin kullandığı en güçlü kurban egosudur. Bu enerjiden besleniyor. Yani herkes aynı safhaya koymuyoruz tabii. Şimdi hastalandıklarında egoları güçlenen kişiler vardır. Bunların iyileşmesi daha uzun sürecektir tabii ki. Kronik oluşacaktır, sahte benlik olaylar oluşacaktır. Farklı. Her insanın yapısı, duygusal sistemi farklıdır. Bilemezsiniz. İkiz de olsa dahi insanların arzu, duygu, düşünce, zihin yapıları ayrıdır. Farklıdır. Egoları farklıdır. Kendini kurbanlaştırır insanlar, bazıları. Kurbanlaştırır. Kendine baktırır. Asalak bir yaşam sürmeyi severler. Yok mudur öyle hayatımızda karşılaşmalar vardır. Mutlaka karşılaşanlar vardır arkadaşlar. Aklımıza gelince bunların negatif egosunun ne kadar güçlü olduğunu bilelim. Negatif egosu güçlü olan demek arkadaş arada biraz yapın, mesafeli davranın. Yani negatif egosu olan kişi en azından kendisini acındırarak veya başka bir türlü enerji vampirliği yaparak sizlere ulaşabilir. Ama farkında olan kişiler bunun farkında. Öbür türlü bilemezsiniz. O kişinin durumunu bilemezsiniz. En samimi olduğunuz arkadaşınızda kötü bir senin egon çok kötü diyerek yaklaşmamazlıkla o da zanna girer. O da ayrı bir alemdir. O yüzden kendimizi farkındalıkla uyandırmamız gerekiyor. Bunlar olabilirlik durumlarını, karşılaştığımız durumları gösteriyor. Dargınlık vardır mesela. Dargınlık. Ben sana dargınım. Çok basit. Ben sana dargınım. Ben sana yıllarca. Bakın dargınlık gizlenmiş, kapaklanmış öfkedir, nefrettir. Dargınlık çok tehlikelidir aslında. Ben sana dargınım. Müthiş bilinç altında sana karşı bir öfke bulunduruyorum demektir. Kendine kızmıştır. Hor görülmüştür, gücenmiştir, haksızlığa uğramıştır, aşağılanmıştır. Ya mıştır diyoruz da bu hisler altındadır. Bunları biriktirmiştir. Ben sana dargınım. Bakın ne kadar tehlikeli. Negatif ego. Kurbanlaştırma. Ben sana dargınım. Kurbanlaştırıyorsunuz kendinizi ama içinizde biriktirdiğiniz negatif enerjiye bakın. Habire negatif enerji üretiyorsunuz. Egonuz besleniyor ama siz bir pozitifliğe geçemiyorsunuz. Yaptığınız her türlü eylemde karşınıza hep negatiflik çıkar. Yani insanlarla, pozitif insanlarla karşılaşsanız dahi negatifin etkisini mutlaka alırsınız. Karşı olarak alırsınız. Kişiler çoğu zaman bir saldırının etkisinden sonra kurban rolü oynayabilir. Yıkıcı enerjiyi tetiklemek için bunları neden yaptığını sormayın. Kendileri de bilmezler. Psikolojik saldırı, bakın işin özü. Psikolojik saldırı yaşayan kim olursa olsun kendi hayat tarzında sütten çıkmış ak kaşık değildir arkadaşlar. Yani mutlaka bir eylem, söz, düşünce veyahut da soyundan gelen bir durum vardır. Soyundan gelen bir negatif DNA sistemi dahi olsa o kişi onu açacak, kodu açacak eylem, söz, düşünce durumunda bir enerji ortaya çıkarması gerekiyor ki o kod açılsın. Yani
Ne yaparsanız yapın, Şura suresi 38, başınıza gelen her musibet kendi işlediklerinizdendir diyerek ayet noktayı koyuyorsa bunun üstlerine söylenecek bir söz yoktur. Lütfen kendinizde hesaplaşın. Kurbanlar kendisiyle yüzleşmemiş, hatalarını kabul etmeyen, sahte benlikleri olan, sahte benlik herkesle hemen olabiliyor. Zihinsel, duygusal arınmamış, kendisiyle hesaplaşmamış, acısı, gizli travması, yaşadığı travmatik olaylar, korkular varsa bu kişilerde, bunlar ortaya çıkınca karanlık varlıklar tarafından kolayca manipüle edilen kişilerdir. Bu kişiler bu denge durumunu bir türlü sağlayamaz. Bu denge durumunu sağlaması lazım. Kendisiyle yüzleşmesi lazım kişinin. Bakın her zaman söylüyoruz. Ahmet'e, Mehmet'e, oraya buraya, A'ya B'ye gitmenize gerek yok. İlk önce kendinizle yüzleşin. Ne yaparsanız kendinizle yüzleşin. Orada sorunun cevabını bulacaksınız. Kötü niyetli davranışlar bir yaşam biçimi olarak çocukluktan itibaren başlayabiliyor. Yani aile durumunda, aile baskısı olsun veyahut da okul durumu olsun veyahut da iş yeri veyahut da başka bir bölümde. Bu davranışlar kurbanlaştırma durumları bulunduğu ortam ve topluluğa göre de değişebiliyor. Mesela çocuklukta kötü ve istismarcılar tarafından mağdur edildiğinde takip edersiniz, filmleri de seyredersiniz, çocukluktan itibaren döverler, kafasını kırarlar, bir sürü baskılar, kötülükler, aklınıza gelince kötülükler yaparlar ya. Bu çocuğun bir düşüncesi, duygusal sistemine, egosuna şöyle bir empati yaparsanız bu çocukta ne ortaya çıkacaktır? Bir, bunların yaptığı gibi aynı yola gitmek isteyen bir çocukta olabildiği gibi bunlardan nefret eden, bulduğu yerde kafasını ezmek isteyen bir çocuk da oluşabilir, değil mi? Bunun arkasında boş bir çocuk oluşabilir mi? Hayır. O çocuğun hafıza kutusunda, bilinçaltında o vardır. O bir şekilde regresyon yapılarak çıkarılması gerekiyor. Çıkarılmazsa o çocuk onu devamlı kurar, kendisinde bu şeyi sahte benlikle hapseder ve yeri geldiğin zaman da kullanabilir. Bu dediğimiz şekillerde. Kadın düşmanlığı vardır. Yani günümüzde olsun birçok yerde rastlıyoruz. Bunu anlatmaya bile gerek yok. Bu bir sosyal konudur biliyorsunuz. Kadın düşmanlığı, cinsel tutumlarda, cinsel enerji, inanç sistemlerinde çok yaygındır. Şimdi şöyle söylerim, yargılayıcı egosunun altında negatif olarak büyürler bu kadınlar. Negatif olarak yaşamlarına devam ederler. Aynı şekilde bu konuda kadın düşmanlığında etkilenen kişiler kurban durumunda oldukları zaman içine kapanık bir hayat çekerler, acı çekerler. Yani bu kadınlardan bahsediyoruz. Ama bu durumu gizlemek için oluşturduğu bir sahte benlik vardır. Güçlü görünmeye çalışan maske takarlar. Buradaki sahte benlik, güçlü görünmeye çalışan zayıf kişidir. Zayıf benliktir. Bunda tersi olabilir tabii. Aile ilişkilerinde duygusal bozukluk, dürtüsel eylemler, değişen ruh halleri, kurban yargıç durumda olabiliyor. Sonuçta aile içi şiddetler, ayrılmalar, birçok sonuçlarla sistemimiz, sosyal uzmanlık gerektiren olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çoğu zaman kişilerde güvensizlik nedeniyle etrafındaki şeyleri kendi sistemine uydurmak için başkalarını kontrol etmeye çalışıyorlar. Mesela bu bir örnek, sadece kısaltılmış bir örnek. İki kişi evleniyor. Yavaş yavaş güvensizlik ortaya çıkmaya başlıyor mu? Olanlar olabiliyor. Nedir bu güvensizlik? Neden oluşuyor? Bu karşıdaki kişiyi artık öyle bir güvensizlik ortaya çıkıyor ki onu denetleyici kurban rolüne girmeye başlıyor kişi. Ne yapıyor, nerede, nasıl, şunu neden yaptı, şunu neden yaptı biliyorsunuz birçok olayla. Burada kişi kendini kurban rolüne sokuyor. Aslında burada olay bu değildir. Burada sevgi bağı başka bir şeye dönüşmüştür. Sevgi bağı değil, sevgi buradan kalkmıştır. Bağ kalmıştır. Kişi bu bağı kullanır. Bu bağla kurban rolünü uygular, kendi egosunu karartır, kendisi negatif enerjiyle ezilir, saçımı süpürge ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bana sevgisini vermiyor duruma geçer. Ama her zaman anlatırız, ne demiştik? Kimse size sevgi vermez. Sizin istediğiniz
enerjidir. Siz enerjisiz kalmışsınız. Siz artık enerji vampiri olma yolundasınız. Sevgi kalpten gelir. Siz kalbinizi kapatmışsınız. Güvensizlik nedeniyle kalbinizi kapatmışsınız. Neye güvenmiyorsunuz? Bakın, boğaz çakra, ikinci sakral, duygusal çakra, eril çakra, dişil çakra ve kalp. Bu bir üçgen. Biz buna şeytan üçgeni deriz. Bunlardan biri kapandığı zaman diğerleri kapanır. Yani boğaz, eril, ifade etme kapanırsa kalbe vurur. Duygusal çakra kapanırsa kadınlık çakra, duygusal çakra kapanırsa kalbe vurur. Kalp kapanırsa sevgiyi kendinizde alamazsınız, dışarıda alamazsınız. Sevgi içten gelir. Tecavüzler, cinsel işkenceler, zorla birlikteler, travma seviyesi durumunda ağır kurban durumudur. Kişi kendisini ağır kurban durumuna sokar. Bakın, yine kurbanlaştırdı. Yine bir sahte benlik oluşturdu. Nerede olursa olsun en mutlu gününde dahi o sahte benliği kullanmak durumundadır. Ben mutluyum, ben iyiyim, çok iyiyim. Ama içte gizlediği bir sahte benlik vardır. Lütfen bunları atın, dışarı atın. O ışığı çıkarın, ışıkla kaplayın, nefes alın, bu ışıkla dışarı atın. Ve kendinize güvenin, kendinize inanın. Hepimiz kendi cehennemimizi oluşturuyoruz. Dışarıdan hiçbir şey bizi zorlamıyor. Bakın, yine kendi kendimizi yok ediyoruz. Ataerkil bir aile yapısına sahibiz birçoğumuz. Hakimiyet, şiddet, sindirme, kurban mağdur durumu olmayan hemen hemen çok azdır diyebiliriz. Alfa erkeği vardır. Kadınlar sosyal, dini sınıflandırma sisteminde aşağıda görülür. Değil işte. Bu durumda mağdur olarak, kurban rol olarak kişi kendisini kapatır, dışarıdaki olayları görür, televizyonda seyreder, internetten seyreder, artık o hapisten kurtulmak ister. Ne yapacak? Sahte benliğini ortaya çıkaracak, farklı sistem şeklinde dışarı çıkacaktır. İnsanları manipüle etmek, kontrol etmek, bir grup üzerinde güç kullanmak, çeşitli gözdağı vermek, zorbalık biçimlerini teşvik eder. Yani gözdağı bir kişinin yararlanması, zarar görmesi, zulüm görme korkusuna neden olacak katı davranış. Şimdi sahte arkadaşlıklar vardır, anne babanın yaptığı durumlar vardır, zulümler vardır. Bunun arkasında kendini beğenmişlik durumlar vardır. Hepsi bakın negatif ego ile birebirdir. Birebir. Kendini beğenmiş kişiler genellikle başkalarının görüş ve davranışlarına karşı hoşgörüsüzdür. Kendini beğenmişlik nedendir? Sahte benlik, yani narsistlikten tetiklemesiyle sahte benlik. Bu kişinin sahte benliği altında bir şey vardır. Bunun çıkarılması gerekiyor. Çıkartın. En azından yardım alın. Gidin dışarıda psikolog, psikiyatrist, birçok alanlarda uzman kişiler var, yaşam koçları var. Bu sahte benliği olan kişiler çıkartsın. Kendi hayatlarını zorluyor. Kendini beğenmiş kişi ahlaki standartlarda daha yüksek ve mükemmel olduğuna inandığı için kendi emsallerinden üstün davranır. Narsistlik, bencillik, yine egodur. Kendi beğenmişliğin doğası küçümseyicidir. Yani bu küçümseyicilik de saldırganlıktır. Neyin altında? Sahte benliğin saldırganlığı. Burada asıl benliği bu saldırganlığı istemez. Sahte benliği ister. Manevi olarak gelişen, ibadetinde olan insanlar vardır. Nereye ait olduğu konusunda izolasyonu, kapatılması, depresyon, kafa karışıklığı yaşadığından manevi yönümüz olmadan dünyadayken mutsuz hissederiz. Yani bir nevi insanlar öyle bir sahte benliği duruma da gelebiliyor ki, ya diyor ben tek çıkar yolum budur. Her zaman diyoruz biz zaten. Her şeyimizi Allah'tan isteriz. Her şeyimiz duayla isteriz. Her şeyimiz isteriz ama diyoruz ya, önceki videolarımızda anlattık. Daha işlemi yapmadan, çalışma yapmadan, sonuç şeylerine alın teri dökmeden veya çabalamadan Allah'ım diyerek tevekkül, Allah'a havale ederseniz her şeyi, o havale etme sistemiyle kalırsınız. Allah ister ki çaba göster. Çaba göster ki senin düştüğün yeri ben kaldırayım der. Ama siz çabalamazsanız, düştüğünüzde de Allah'ım beni kurtar, düştüğünüzde de Allah'ım beni kurtar derseniz sadece düşer kalkarsınız. Bu biz kendimize göre söylemiyoruz tabii bunu. Bunu
akıl konusunda videoda anlatmıştık galiba. Tevekkül konusunda. Önce bir çalış, ondan sonra Allah'a havale et. Biz biliyorsunuz çok yaygındır. Başına bir şey geldi mi Allah'ım sana havale ediyorum. Herhangi bir şey oldu mu Allah'ım sana havale ediyorum. Allah'ım sana havale ediyorum demek işten kurtulmak anlamında da kullanılıyor. Allah'ım sana havale ettim demek beddua etmek anlamında da kullanılıyor. O zaman Allah'ım sana havale ediyorum demek hangi anlamda kullanıyorsun? Beddua mı? Öbür türlü mü? Beddua kullanıyorsan kendine zarar edersin. Öbür türlü kullanıyorsan neden çabalamıyorsun? Şimdi inançla, çabayla gelişip de bir kişide başarılı olmayan kişi var mıdır? Vardır diye hemen atlamayın lütfen. Bakın çabalamamışsınızdır. Gayret etmemişsinizdir. Kur'an-ı Kerim'i lütfen açın, okuyun. Ayetlerde de söyler. Biz kişilere çalıştığı kadarını veririz. Allah ne diyor? Benden isteyin diyor. Başka, yani siz bir çaba gösterin ki zaten siz gözlenirsiniz. Siz takip edilirsiniz. Ne diyor Allah? Ben sizin şah damarınızdan yakınım. Başka bir şey konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Sormayın. Allah şah damarımızdan yakınsa, çünkü her şeyi kapsayan yaratansa, siz bir şey çabalıyorsanız, bu benim kaderimde var, ben bu yatayım, yok öyle. Çabalıyorsunuz, ben bu kaderimi değiştireceğim diye çabalayın. Ya çabalayın, kaderimi değiştireceğim, ben bunun altına ezilmeyeceğim. Yırtının, bakalım yırtının. O sisteminizi değiştiriyor musunuz, değiştirmiyor musunuz? Görün, görün bakalım. Çünkü Allah'ın en sevdiği kullardır bunlar. Çabalayan, kaderini beklemeyen, her şeyi oturduğu yerde beklemeyen kişilerdir. Çabalayın, yırtının yani. Manevi olarak gelişen birçok insan, diyoruz ya, bu konunun içinde baskısı altında sadece hiçbir çaba göstermeden kendisini izolasyonla kaplar, evden dışarı çıkmamak üzere. Bu durumda ben çok dua ediyorum, çok şunları yapıyorum, bunları yapıyorum diyerek kendi sistemi içinde bir sahte benlik oluşturur. Hayır, kendinizi tanımak sahte benlikten kurtulmaktır. Allah'ın isimlerini zikretmek, ondan sonra dua etmek, ibadet etmek, bunlar kesinlikle benliğe ulaşmaktır. Bakın, benliğe. Benliğe ulaştığınız zaman sahte benlik denen bir şey kalmayacağı için, zaten siz de sahte benlikte oluşmayacağı için bu durumda zaten olmayacaktır. Bu durumda değilsiniz. Bu durumda olanlar için anlatılıyor. Kişi kendine yaptığı yargılama, kınama, sevgisizlikler nedeniyle eril dişil dengesini bile kaybeder arkadaşlar. Bakın, eril dişil dengesi. Kendisine yargılama yapan kişiler de öyle yargılamalar yapıyorlar ki veya kınıyorlar, öyle sevgisiz duruma gelebiliyorlar ki, kadındır, bir bakıyorsunuz erkeklik tarafı ağır basmış. Kadınlık tarafını unutmuş. Veya erkektir, bir bakıyorsunuz kadınlık durumu fazla basmış. Ondan sonra bakıyorsunuz televizyonlarda bir sürü son zamanlarda moda olan durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hortlamaya başlıyor. Bu ne demektir? Bir LGBT denen olay. Erkeğin farklı düşünmesi. Bu işte biz kendimizi tanımıyoruz. İnsan olarak bilmiyoruz. Halen sahte benliğin içindeyiz. O kişilerde, bakın, o kişilerde öyle sahte benlikler vardır ki o sahte benlikleri kaldırdığınız zaman ben neredeyim diyecek kadar ağırdır. O yüzden o kişilerin bir nevi sınavıdır sahte benlik. Böyle durumlarda bu eril dişil dengesinin sapmalarında her iki taraf birbirini zayıflattığı için, bir diğerini zayıflattığı için bu zayıflık negatif sistem tarafından derhal görülüyor ve derhal o boşluk dolduruluyor arkadaşlar. Eril dişil dengesini bozarsanız, erkekken dişiyken erkek karakterine, sahte benliğine bürünürseniz o kişiler boş kalmıyor. O boşluk hemen doluyor. Evet, her zaman anlattığımız konu vardır. Sorunlarınızın temizlenmesini, rahatsızlıklarınızın gitmesini istiyorsanız kendinizle yüzleşin. Ne yaptınız, ne söylediniz, ne düşündünüz? Ya ben bir şey yapmadım diyen yok arkadaş, öyle bir şey olamaz. Kendinizle yüzleşin. Oturduğunuz zaman kendi ruhsal üçlünüz vardır. Ruh, ego, bilinç, yani siz, kumanda. İçinizde bağlantıyı kurabiliyorsanız ne mutlu. Bağlantıyı kuramıyorsanız neden kuramıyorum sorusunu sorun. Neden kuramıyorum? Kişi ruhunun sesini, ruhunun hissini neden hissedemez? Kişi egosunu hisseder, bakın arkadaşlar. Egosunun sesini duyar. Sabah mesela dersiniz ki akşam ben saat 3.30'da uyanacağım. Yatın bakalım. 3.30'da nasıl uyandırılıyorsunuz?
Gelip sizi bir varlık mı uyandırıyor? Hadi bakalım, bir varlık gelip de o 3.30 oldu kalk mı diyor. Egonuzu kodluyorsunuz. Egonuzun sesini duyarsınız. O uyku eşiğinde duyarsınız sesini. Kendinizle yüzleştiğiniz zaman kalbiniz açıksa ruhunuzun sesini duyarsınız. Onu ses olarak duymazsınız. Bir iç his olarak. O şeyi alırsınız. Onu gözünüz kapattığınız zaman, gözünüz kapalı olduğu zaman o hisle birlikte ışıklarını da görebilirsiniz. Ama kalbiniz kapalıysa olmaz. Kalbiniz açık olması lazım. Ruh sizin görünmeyen yönünüzden sizi uyarır, bilgi verir. Biz birçok zaman sorarız ruhlara, sen bilgi vermedin mi? Bilinci neden uyarmadın? Beni dinlemedi ki diyor. Bakın, beni dinlemedi. Başkası diyor, beni duymuyor. Neden? Bir bakıyoruz kalbi kapalı. Neden? Sevgisizlik, zulümdür, negatif egolardır, negatif duygulardır, negatif düşüncelerdir. Ne demiştik? Bermuda şeytan üçgeni. Boğaz, eril, ikinci sakral çakra, duygusal çakra ve kalp sevgi çakrası. Bunu birbirini etkiler, açalım. Empati, sevgi, affetme, af dileme, ödeşme. Bunları yapalım. Affetme, af dileme, empati, sevgi, ödeşme. Bunları yapalım. İçimizde kendimize soralım. Neden bu, hangi sorununuz oluşuyorsa, neden başım ağrıyor? Neden kolum ağrıyor? Neden iş başvurusu yapmaya gittiğimde red cevabı aldım? Bakın. Neden eşim bana yüz vermiyor? Neden çocuğum beni ters diyor? Bir kendinize sorun. Bir hesaplaşmayı yapın. İç hesaplaşmanızı arının. Tövbe çekin, zikir çekin, dua edin, arının. Kendi yaptığınızı hesaplaşın. Tekrar devam edin. Bakın hayatınıza. Aradaki farkı görecek misiniz, görmeyecek misiniz? Çünkü siz o işleme ulaştığınız zaman bir nevi o farkındalık sinyalini, ağacını sallamış gibi oluyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.